Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün kalan ipleri değerlendirerek rengarenk yapabileceğiniz bir bebek örgüsü modeli göstermek istiyorum. Özellikle bebek battaniyesine çok yakışacak bir örgü modeli. Ayrıca yelek, hırka gibi bebek örgülerine de kullanabilirsiniz. Bu şekilde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. İster rengarenk, ister iki renk üzerine yapabilirsiniz. Ben ana rengimi beyaz olarak kullanıyorum. Üzerine bu şekilde renkleri ayarladım. Kullanmak istiyorum. Şöyle renklerimizi alalım. Öncelikle modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Önce 5 ilmeğin katlarını ayarlamamız gerekiyor. En son bir tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 3 model için 5, 10, 15, 1 ilmek kenar ilmeği ile birlikte 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi çift dolayarak ters örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Ve 3. ilmeği bir kez daha çift doluyorum. Kenar ilmeği çift dolayarak bir ilmek ördüm. 2 ters ilmek örüp tekrar çift dolayarak ördüm. Sonrasında bir tane ilmeğimi ters ördüm. Burası ilk modelim. İkinci modele geçtim. Tekrar çift dolayarak ters ördüm. Arada 2 ilmeğimi ters ördüm ve tekrar çift dolayarak ters ördüm. Arada bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra tekrar bir kez çift doluyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve tekrar çift dolayarak ters örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Bu sırada ilmeklerin tamamı ters olarak örülüyor. 2 çift dolayarak ördüğümüz ilmeğin arasında 2 ilmek ters var. Sonra bir tane ilmek ters var. 2 ilmek ters, arada bir ilmek ters şeklinde sırayı kuruyoruz. Şu anda sıramın ön sıramdayım ve ikinci sıradayım. Bu sırada hemen şöyle bir renk alalım. Renkli bölüme geçiyoruz. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. İpim arkada iken çift doladığım ilmeği serbest bıraktım. Arada 2 tane ilmek örmüştük. Bunları düz olarak örüyorum. Bu sırada çift doladığım ilmekleri örmeden atlatıyorum. Burada arada tek ilmeğim vardı. Bu tek ilmekten 5 tane ilmek çıkartmam lazım. Bir kez düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Aynı ilmeği ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir kez daha düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Aynı ilmeği bir kez de ters ördüm. İpimi tekrar arkaya alarak bir kez daha düz ördüm. Burada bir ilmekten 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek elde ediyoruz. Çift doladığım ilmeğimi serbest bıraktım. Örmeden atlattım. 2 tane arada bırakmış olduğumuz ilmekleri düz örüyoruz. Çift doladığımız ilmekleri serbest bırakıp örmeden atlatıyoruz. Tek olan ilmeğimizi 5 tane olarak örmemiz lazım. Bunu ipimizi arka tarafa ve ön tarafa yer değiştirerek aynı ilmeği 5 defa örüyoruz ve 5 tane ilmek elde ediyoruz. Çift doladığım ilmeği serbest bıraktım, örmeden atlattım. Arada 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar çift doladığım ilmeği serbest bırakıyorum ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Örmeden atlattığım bu ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Arada 2 tane ilmeğim vardı. Bunları ters olarak örüyorum. Tekrar çift doladığım örmediğim ilmeği örmeden atlattım. Bir taneden çıkartmış olduğum 5 tane ilmeğe gelince bunları düz olarak örüyorum.
İpimi kendi tarafıma aldım. İlmeklerin yönünü düzelterek almanızı tavsiye ederim. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar burada beyaz ilmeğim var. Bunu örmeden atlattım. Bir taneden çıkarttığım 5 tane yeni ilmeğimi arka sırada düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden atlattım. Aradaki ilmeğimi ters ördüm ve tekrar bir ilmek atlattıktan sonra kenar ilmeğini ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim, 4. sırasındayım. Tekrar renkli ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada örmeden atlattığım ilmeğim var. Bunu tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar bir ilmek örmeden atlatıyorum. Burada bir taneden çıkartmış olduğum 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden atlattım. Sonraki 2 ilmeği düz ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. Sonraki 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden atlattım. Aradaki 2 ilmeği düz ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Burası örgümün 5. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma aldım. Burada aynı ilmeği tekrar örmeden atlattım. Devamındaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bir ilmek örmeden atlattım. Burada 5 tane olan ilmeğime geldim. Bir taneden 5 tane ilmek çıkartmıştık. Bu 5 ilmeği birlikte ters örerek topluyoruz. Bu şekilde topladığımız anda bakın ön tarafta bir tane tomurcuğumuz oluşmuş oldu. İpimi ön tarafa, kendi tarafıma aldım. Bir ilmek örmeden atlattım. Sonraki 2 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. Bir taneden çıkartmış olduğum 5 ilmeğe geldiğim zaman bu ilmekleri bir defada ters örerek topluyorum. Ters ördüğümüz zaman ilmeklerimiz arka tarafa doğru bu şekilde bombeli bir görünüm elde ediyor. Bir ilmek örmeden atlattım. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. Kenar ilmeği ile arka sırada örgümü tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada tekrar ana rengimize geçiyoruz. Önce kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Burada arada 2 tane düz ilmeğimiz var. Başında ve sonunda örmeden atlattığımız beyaz ilmeklerimiz var. Burada ilk ilmeği örgünün sonuna, sonuncu ilmeği, 4. ilmeği örgünün başına almam lazım. Bunun için şu şekilde ortadaki renkli ilmeklerimi diğer şişime aktardım. Beyaz ilmeklerimi şişimden çıkarttım. Birinci ilmeğimi sol şişime takarak örgümün arkasına aldım. Renkli ilmeklerimi önüne geçirdim. Sondaki ilmeği ise örgümün başına geçirdim. Bu şekilde bir çarpı görünümü elde etmiş oluyoruz. Yer değiştirdikten sonra bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Beş taneyi toplayarak tek ilmeğe düşürmüştük. Burada tomurcuğumuz var. Bu ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonraki ilmekleri tekrar çapraz görünüme getirmemiz lazım. Baştaki beyaz ilmeği sona, sondaki beyaz ilmeği başa almamız lazım. Burada renkli olan 2 ilmeğimiz sabit kalacağı için bunları sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeği sol şişime geçirdim. Renkli olan ilmeklerimi şişime geri aldıktan sonra sondaki ilmeği ise
örgümün başına geçiriyorum. Yer değiştirdikten sonra bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki tomurcuklu ilmeğimi düz ördüm. Aynı şekilde burada çapraz ilmek yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Burada aradaki 2 tane renkli ilmeğimiz sabit kalırken örmeden atlatmış olduğumuz bu baştaki ve sondaki ilmeklere yer değiştiriyoruz. Baştaki ilmeği sona, sondaki ilmeği başa geçiriyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra daha ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız lazım. Örgünün arka yüzündeyim. Hemen ikinci modelin kurulumunu görerek modelimizi sonlandıralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi çift dolayarak ters örüyorum. Arada 2 tane ilmeği ters ördükten sonra tekrar ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Burada 2 defa çift doladığımız ilmeğin arasında 2 ters ilmek ördük. Sonrasında tek ilmeği ters örüyoruz. Tekrar çift dolayarak örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ilmeğimi çift dolayarak ördüm. Bu defa tek ters ilmek örüyorum ve ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Herhangi bir kaydırma işlemi yapmadan aynı ilk modelde olduğu gibi ikinci modelimizi de kurarak devam ediyoruz. Bu şekilde kalan iplerimi rengarenk vererek modelimi çalıştım. Arada bakın böyle minik tomurcuklarımız var. Rengarenk örgüler yapabileceğiniz gibi sadece ana renk üzerine tek renkte kullanarak çalışabileceğiniz bir model. Özellikle bebek battaniyelerinde çok güzel duruyor. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.